Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan çok lezzetli kahvaltılık sos tarifi paylaşacağım. Vakumlama işlemi yaptıktan sonra bu sosu bir yıl boyunca ağız tadıyla tüketebilirsiniz. Üstelik hiçbir bozulma olmayacak. İçerisine patlıcan ve kapya biber koymuş olduğum bu sosun lezzeti gerçekten çok güzel. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılık sosun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 1 kilo patlıcan kullandım. İsterseniz sizler bu oranı artırıp ya da daha az şekilde yapabilirsiniz. Patlıcanları yıkadım ve güzelce süzdürdükten sonra birkaç tane delik açıyorum, fırın tepsisine koyuyorum. 1 kilo kapya biberi de aynı şekilde yıkadım ve süzdürdüm. Onu da tepsinin içerisine dizerek her ikisini de fırına götürüyorum. 20 dakika boyunca fırında pişirmiş olduğum patlıcanı ve biberi ters çeviriyorum. Bu arada fırınım 200 derecede. Çevirip tekrar fırına götürüyorum. 15 dakika boyunca tekrar pişiriyorum. Daha sonra biberleri ve patlıcanları kasenin içerisine koyuyorum. Üzerini kapatarak terletme işlemi yapacağız. Böylelikle kabuklar daha kolay soyulacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Patlıcanın ve biberin üzerini kapatıyorum, bir kenara alıyorum. Ben de bu arada diğer malzemeleri hazırlıyorum. Bu tarifimde 10 diş sarımsak kullandım. Soymuş olduğum sarımsakları rondoya koyuyorum. Çok ince olmayacak şekilde rondodan geçiriyorum. Sizlere büyüklüğünü göstermek istiyorum. Daha sonra sarımsakları başka bir kabın içerisine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi un ufak değil, birazcık irili parçalı kalıyor. Aynı rondonun içerisine 100 gram acı biberi küçük küçük parçalar halinde doğradım, onu da koyuyorum. Eğer acı sevmiyorsanız bu aşamayı yapmak zorunda değilsiniz. Acı seviyorsanız bu oranı biraz daha artırabilirsiniz. Biberleri de rondodan geçirdim, onu da başka bir kabın içerisine alıyorum. Büyüklüğünün bu şekilde olması gerekiyor. Yarım kilo tatlı kıl biberi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Sap kısımlarını temizliyorum, melemenlik olacak şekilde küçük küçük doğruyorum. Kullandığım biber tatlı. 100 gram acı biberi rondodan geçirmiştik. Bu bizim için yeterli olacak. Biberlerin hepsini küçük küçük doğradım. Genişçe tencerenin içerisine biberleri koyuyorum. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Bu tarifte mutlaka zeytinyağı kullanın. Biberleri 10 dakika boyunca tencerenin içerisinde kavuruyorum. Güzelce kavurmuş olduğum biberleri tencerenin içerisinden alıyorum. Biberleri almış olduğum tencereyi tekrar ocağın üzerine koyuyorum. 2 kilo domatesi irice şekilde doğradım, tencerenin içerisine koyuyorum. Domateslerin kabuklarını soymadık. İçerisine 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Domatesler tamamen diriliğine geçinceye kadar bu şekilde kavuracağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Domateslerimiz yeterince pişti. Bu aşamadan sonra rondodan geçiriyorum. Tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar rondodan geçirmeyi ihmal etmeyin. Böylelikle kabuklarını kesinlikle hissetmeyeceksiniz. Domateslerimiz de güzelce kıvamını aldı. Domatesleri pişirirken ben de bu arada kapya biberlerin kabuklarını soydum ve çekirdeklerini temizledim.
Çok ince olmayacak şekilde parçalar halinde kapya biberlerini doğruyorum. İlk önce boyuna küçük küçük çizikler atıyorum, daha sonra enine doğruyorum. Doğramış olduğum kapya biberlerini başka bir kasenin içerisine alıyorum. Bu arada rondodan geçmiş olduğum domatesler 5 dakika boyunca kaynayacak. Patlıcanların kabuklarını soydum, kapya biberler gibi onu da kök kısımlarını temizliyorum, küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Patlıcanları da kasenin içerisine alıyorum. Domates sosumuzu da 5 dakika boyunca yüksek ateşte kaynattık. İçerisine kavurmuş olduğum kıl biberleri koyuyorum. Daha sonra sırasıyla doğramış olduğum patlıcanları, kapya biberlerini ekliyorum. Rondodan geçirmiş olduğum 10 diş sarımsağı ekliyorum. Hiçbir karıştırma işlemi yapmadan 1 çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Elma sirkesi de olur, hiç fark etmez. 1 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle kaya tuzu ya da iri tuz kullanın. 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Daha sonra bütün malzemeleri karıştırarak kaynatmaya bırakıyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım, onu da ekliyorum. Malzemelerimiz zaten pişmişti. Sadece 3 dakika boyunca iyice kaynatıyoruz. Kaynar kaynar kavanozlara koyduğumuz zaman vakumlama işlemi daha kolay olur. Hiçbir malzememiz de bozulmaz. 3 dakika boyunca kaynayan sosumuzu şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sosumuz hala kaynıyor. Sosumuzu kavanozlara koyacağız. Kavanozlarımızı kaynar suyla güzelce yıkadık ve iyice kuruladık. İçerisinde hiçbir ıslaklık olmasın. Kavanozun ağız kısmına honiyi koyuyorum ve sosu içerisine koyuyorum. Sostan kavanozun ince kısmına gelinceye kadar koyuyorum. Honiyi kavanozun ağız kısmından çıkartıyorum. Üzerine daha parlak gözükmesi için biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Böyle daha lezzetli ve sosunuz daha parlak olacak. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağıyla güzelce kapatıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 8 adet 250 mililitrelik kavanozu doldurdum. Üzerini kapatıyorum. Sizlere kıvamını göstermek için biraz da başka bir kasenin içerisine koydum. Bir gün boyunca bezin altında bekletmiş olduğum sosları açıyorum. Kapakları içeriye çökmüşse kavanozlarınız kesinlikle bir yıl boyunca bozulmayacak. Eğer kabarık duruyorsa o kavanozdaki sosu mutlaka hemen tüketin. Sizlere bir de bu leziz sosun iç dokusunu göstermek istiyorum. Yedikçe yedirten, bağımlılık yapan çok lezzetli sos elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tam ölçülü, tam kıvamında çok lezzetli sosumuzu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz sosun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.